Hayatta küçük yaştan beri amacımız hep bir şeyler başarmak olur. Kimisi için bu derslerle ilgilidir. Yani umarım bu değil. Kimisi için 15 yaşında edit yapıp o zamanki asgari ücretten fazla para kazanmaktır. Belki. Kimisi için de yurt dışından bir ortak bulup internetten para kazanmayı denemektir. Şu an deneme yapıyor gibiyiz. Aslında bence bunların hiçbiri tam olarak başarı değil. Peki ya gerçekten başarı nedir? Günaydın arkadaşlar. Yola çıkıyoruz. İsterseniz size makarayı anlatayım biraz. Nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz, ne yapmaya gidiyoruz? 2-3 yıldır böyle yazları, ara tatillerde yani boş kaldığım her zaman babamın işine gidiyordu. Ve babamın iş yeri de her sene farklı ülkelerde fuarlara gidiyorlar. Kendi ürünlerini tanıtmak için. Bu sene babam dedi ki İngilizcen de var. Artık ürünleri de öğrendin. Sen de gel dedi. Ben de yani bedava yurt dışı. O yüzden kaçırmıyorum ve yola çıkıyoruz. Biraz kalabalık. Arkadaşlar merhaba. Havaalanı su fiyatı bakıyoruz. 35 TL. Tatlılarda 54 falan. Diyeceğim ben su 50 lira diye geldim. Almayacağım ama yani fena değil 35. Ne diyorsunuz? Bizim okulda 12 lira şu an. Güncel video kuru. Kolay gelsin. Şimdi 5 dakika kadar bir vaktimiz var ekstra boarding'e kadar. Bu terimler de çok komik. Neyse. Biraz havaalanı fiyatlarına bakalım dedik. Sandviç fiyatları fena değil. Yani 140 lira pahalı tabii ki ama bir Starbucks sandviçiyle falan aynı. Ama bir şey almadık tabii ki. Basıncında bir değişiklik olursa başınızın üstündeki kapaklar otomatik olarak... Niye organize sanayi bölgesi demedi? Uçuşumuz aktarmalı olduğu için önce Ankara'dan İstanbul'a ve daha sonra da İstanbul'dan Milano'ya gittik. Evet, fuar İtalya Milano'daydı ve fuar 4-5 gün civarında sürecekti. Ama bizim 8 günümüz vardı. Yani birkaç günde Milano'yu gezmeye fırsat bulacaktık. Tabii ilk olarak eve yerleşmemiz gerekiyordu. Other taxi. So but I think they can't get in because of the luggages. So you just go to the address that I showed you. İlk izlenim olarak Milano'nun sokakları çok ferah ve güzeldi. Size Milano'dan videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Çünkü taksiyle Airbnb'mizin olduğu tatlı sokağa geldik ve Airbnb'ye girdik. Do you want to see the rooms? Do you want... Okay, and then just in case I can... Diğer kısımlardan sonra bahsedeceğim. Çünkü sırada ev turu. Evet, eve girdiğimizde biz ilk olarak mutfak karşılıyor ve mutfak, daha doğrusu bu oturma artı mutfak alanı çok genişti. Mutfağın içinde işte kahve makinesi olsun ki çok beğendi kahve içenler. Bu garip bir cümle oldu ama ben içmiyorum. Biz 6 kişilik ve 6 kişinin rahat yemek yiyebileceği bir masa, çamaşır, bulaşık makineleri, buzdolabı, yani her şey vardı kısaca mutfakta ve bardak, çatal, kaşık, tabak hepsi fazlasıyla ne türünü ararsanız her türünden vardı. Gayet güzeldi mutfak ve yemek alanı. Odalara gelecek olursak da ev 2 katlı olduğu için toplam 5 oda vardı. Bu odaların ya 2 ya 3 tanesi 2 kişilikti. Yani 8, hatta koltukları da sayarsak 9-10 kişinin rahat yatabileceği bir evdi. Ben ve ailem aşağı kattaki odaları aldık. Diğer arkadaşlarımız üst kattaki odaları aldı ve tabii ki evin en iyi manzaralı odasını ben aldım. Odada mini buzdolabı. Hiç kullanılmadı son gün. Sorry man, I appreciate it man.
Bence gerçekten yurt dışına çıkmanın en iyi tarafı marketler. Yani hiç bilmediğiniz o kadar çeşit ürün ve o kadar iyi ki ve garip bir şekilde fiyatları 30'la çarpmanıza rağmen Türkiye'ye benzer, hatta bazı şeyler daha ucuz ve çok güzel. O yüzden yani market alışverişi gerçekten kafayı yemedik. Tamam. Şimdi alışverişlerimizi yaptık. Eşyalarımızı Airbnb'ye yerleştirdik. Bu arada Airbnb'den de sokağından daha sonra da bahsedeceğim çünkü çok güzel. Ama ondan önce benim aylardır para biriktirdiğim ve almak istediğim bir şey vardı. Onun için Milano'nun, yani Duomo'ydu sanırım, o katedralin önüne, Milano'nun ana caddesine gideceğiz ve hem akşam oraları biraz gezeceğiz hem de bakalım ben almak istediğim şeyi bulabileceğim mi? Sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. Everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man. İnanılmaz bir şey almadım. Saat aldım. Ama pahalı yani. O yüzden para bitiriyordum. O yüzden önemli bir olaydı. Çocuk gibi gülümsüyorum. Neyse, uzun lafın kısası, o katedralin olduğu her yer moda sokağı ve biz de birazdan Oh, she's a gold digger. bu moda sokaklarını gezeceğiz. That digs on me. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down girl, gon' ahead, get down. Arkadaşlar katedral gece çok güzel gerçekten ama bir saçmalık var yani. Gerçekten anlam veremiyorum. Şu ne? Yani bu ne? Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Far as girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she have an ass like Serena. İkimizin olan her şey, dertlerimizin büyüsü, her günümüzün iyisi. Günaydın. Bu evin her odasının içi bizim olan her şey yaşıyor. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle bu saç ne? İkinci olarak da annemle çıktık bir yerlere gittik. Ama biz bu bütün İtalya böyle mi olacak bilmiyorum. Bir arkamız ön kameraya dönüyorum, bir bakın sadece. Ben kazanabilirim ama mesele o değil. Çünkü o da ben de biliyoruz. Ben hepsini hak ediyorum ve kadının için mükemmel değil. Savaşı savaşma, zamanı yavaşlat. Çekip gitme ama oradan uzaklaş. Odanın içinde fil, odanın içinde fil. İkimizi de ezebilir. Savaşı savaşma, zamanı yavaşlat. Çekip gitme ama oradan uzaklaş. Odanın içinde... Şimdi dediğim gibi kanala doğru yürüyoruz. Siz İtalya bilgileri. Kapılar çok güzel. Yani bütün ülkedeki kapılar inanılmaz tatlı ve böyle nasıl diyeyim, büyük duruyor, böyle saray kapısı gibi. Ama tek eksisi her yerde grafiti var, bakın. Her yerde dediğim gibi grafiti var. Her yerde ama yani hani. Nereye baksanız grafiti var her yerde. Bu bence bir eksi. Kanala gelmişiz. Eskişehir, evet. Sıfırlara çarp beni, sıfırlara çarp beni çarp. Savaşı savaşma, zamanı yavaşlat. Çekip gitme ama oradan uzaklaş. Odanın içinde fil, odanın içinde fil. İkimizi de ezebilir. Savaşı savaşma, zamanı yavaşlat. Çekip gitme ama oradan uzaklaş. Odanın içinde fil, odanın içinde fil. İkimizi de ezebilir. Aslında anlayacağız, 1-2 Milano'yu detaysız olsa da gezdik. Genel olarak şunları söyleyebilirim. Sokaklar çok geniş ve ferah. İnsanlar değişiyor ama %60 tatlı, yardımcı oluyorlar falan diyebilirim.
Dediğim gibi ilk 2 gün gezdik. 3. günümüzde boştu ama yarı boştu. Çünkü fuar alanına gidip bir sonraki gün fuar başlayacağı için fuar eşyalarını yerleştirmemiz gerekiyor. Sıfırlara çarp beni, sıfırlara çarp beni çarp. Savaşı savaşma, zamanı yavaşlat. Çekip gitme ama oradan uzaklaş. Odanın içinde fil, odanın içinde fil. İkimizi de ezebilir. Savaşı savaşma, zamanı yavaşlat. Çekip gitme ama oradan uzaklaş. Odanın içinde fil, odanın içinde fil. İkimizi de ezebilir. Okay, yeah. Day 3. Fuar yarın başlıyor ama bizim bugünden fuara gidip ürünlerimizi yerleştirmemiz gerek. O yüzden şimdi fuara doğru yola çıkıyor. Oradan sonra da gezeceğiz. Umarım. Metrolar çok hızlı. Bir durak 1,5 dakika, 1 dakika 20 saniye falan sürüyor. Ama ben biraz hastayım. Konuyla bir alakası yok. Arkadaşlar metro çok hızlı demiştim. 18 durak, 31 dakika 6 saniye, 18 durak. Yani bir durağa 1,5 dakikada falan gidiyor. 1 dakika 40 saniyede falan gidiyor. Şimdi de fuar alanına gidiyoruz. Geldik. Evet, kurulumu bitirdik ama tabii temizliği yapılacak bunun fuar tarafından. Bugünlük böyle görünüyor. Standımız tatlı bir stand, yani şu standdan falan daha güzel. Şimdi Allah aşkına bu ne, Photoshop'a bakın. Şaka şaka. Böyle tatlış bir standımız var. Ürünlerimizi koyduk. Tabii buralar hep temizlenecek. Diğer standlar da kuruluyor şu anda. Herhalde kimse bitirmemiş. Bazı çok aşırı büyük markalar var ve bize çok yakınlar. Yani onlara gelenler bize de gelir umarım. Türkiye kısmı. Türkiye'nin danışmanlık kısmı bura. Burada bakın Panasonic var. Böyle bu sadece 5N. Biz 5N'deyiz. Her harfin, her sayının içinde bir sürü harf bloğu var. Yaklaşık 15 blok falan var. Yani bu fuar galiba dünyadaki en büyük fuarlardan biri. Çünkü hani bütün fuarı gezmeye kesinlikle vakit yetmez. Bir de sabah gelelim dedik. Burada şu ana kadar gördüğümüz en iyi mağaza bence Vans. Çünkü tek Türkiye'de olmayan farklı alternatif ürünleri burada var. Kalan mağazalar gerçekten Türkiye kataloğuyla aynı. Okey, merhaba. Size küçük bir hikayemi anlatacağım. Hot sauce and mayonnaise, but if it's extra money, I won't take. Extra money. Okay, I won't take that. Bundan 12 yıl önce, yani 2012'de Fransa'da hayatımın ilk hamburgerini yedim Şanzelize'de. O yaşa kadar, yani 8 yaşıma kadar hiç hamburger yememiştim. Hamburgeri hiç hatırlamasam da tek hatırladığım şey, annem bir nugget söylemişti Fransa'dayken biz. Ve o nugget hayatımda yediğim en iyi şeylerden biriydi. Gerçekten Türkiye'ye döndüğümde direkt McDonald's'a gidip nugget söylemiştim ve çok alakasız bir şey gelmişti. Daha sonra tekrar yurt dışındayım ve tekrar bir McDonald's'a nugget denemek için geldim. Bilmiyorum aynı mı olacak ya da küçükken o hatırladığım şey küçük olduğum için mi o kadar iyiydi. Bir tane de Big Mac aldım. Bekliyorum. Çok güzel. Asla bizim nugget'e benzemiyor. Bambaşka. Kalan şeyler biraz benziyor ama nugget alakasız. Az önce pazarlık yaptım McDonald's iki kadıncağızla ve kalan 1 euro ile mini muffin almayı becerdim. Etraf çok tatlı. Etraf çok şeker. Bizim evin buralar. Evin konumu gerçekten çok iyi.
ana katedrale sadece 3 metro durağı. Ve açıkçası şu an çok keyifli etraf ya. Eve gidip bugün erkenden eve gidiyoruz. Çünkü yarın fuar başlıyor ve biraz dinlenmemiz lazım. Çünkü erken kalkacağız bayağı fuar için. Biraz uzak fuar şehre. Metro ile gidiyoruz. Evet, fuarla alakalı. Tabii ki daha önce bir fuar tecrübem yok. Fuardaki asıl amaç ürünlerinizi gelen müşterilere satmak. Yani markanızı tanıtmak. Orada bir ürün satmıyorsunuz ama daha sonrasında iletişime geçmeniz için markanızı tanıtıyorsunuz ve daha sonra kartlarınızı alıyorsunuz birbirinizden ve mailleşiyorsunuz. Bu şekilde çok büyük müşteriler kazanabilirsiniz fuarlardan. Yalnız ben çok hastaydım. Gerçekten anlamıyorum. Her şehir dışına çıktığımda inanılmaz hasta oluyorum her videoda ve ölüyordum yani İtalya'da ama fuardaki görevim gerçekten önemli olduğu için hastalığımı çok önemsemeden fuarda bir şeyler yapmaya çalıştım. Evet, biraz fuar tecrübemi anlatayım. İlk gün gittiğimizde gerçekten çok korktum çünkü ilk 2 saat falan 1-2 kişi geldi sadece ve yok gibi bir şeydi, sanki 5 gün, daha doğrusu 4 gün orada hiç kimse gelmeden bekleyecek gibiydik. Ama sonra öğle saatlerine doğru insan kalabalıklaşmaya başladı ve bir kişi gelmeye başladı. Daha önceden çok heyecanlanacağımı düşünüyordum, hatta diğerleri de çok heyecanlanacağımı düşünüyordum ama nedense hiç heyecanlanmadım. Gayet doğal bir şekilde insanlarla konuştum. More information with more products. Like if you want about details for certification, we can send you the certification details too. We have been Istanbul last year. Nice to meet you. Have a nice day. Biraz komik ama gerçekten iyi konuştum ve bir sürü kişiyle kart değiştirdik, bir sürü kişinin kontağını aldık. Zaten halihazırda çalıştığımız büyük firmalar toplantılara geliyor, onlara toplantı yapıyorsunuz, önünüzdeki yolu konuşuyorsunuz. Daha önce bu tarz toplantılarda yer almıştım fakat hep Türkiye içiydi. İlk kez böyle büyük çapta işleri konuşmak keyifliydi ve orada böyle, yani normalde hep çocuk gibi bakılıyor bana çünkü çocuğum. Ama orada daha böyle hani bir normal iş insanı gibi ciddi bir şekilde konuşuluyordu ve bana nedense eğlenceli geldi. Tabii sıkıntılı şeyler de konuşuluyor ama genel olarak iyiydi. Neyse, diğer herkesin bana söylediği iyi bir iş çıkardığımdı. Bence de öyle. Çünkü önceki yıllara göre çok daha fazla kart aldık fuardan ve benim sadece ilk yılımdı. Eğlenceli bir tecrübeydi benim için ama çok hastaydım. Daha az hasta olsam daha iyi olabilirdi ama genel olarak güzeldi. Sadece son gün neredeyse kimse yoktu. Son gün çok iyi bir gün değildi. Ve evet, daha sonra fuardan sonraki bir günümüzde ilk 5 günde yapamadığımız alışverişi o gün yapmaya karar verdik. Biraz Milano'nun ana caddesinin yanı sıra oturduğumuz yerin çevresini gezmeye karar verdik. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the... Nasıl abime? Bizimkiler daha iyi bence. Böyle bura boş, kalabalık değil. Havadan yani. Daha Evet, daha ferah, tek katlı çünkü. Daha ışık alıyor, güneş alıyor. Peki bizimkinin avantajı ne buraya göre? Yani burası mesela daha sağlıklı bir yer. Ama çeşit de var aslında ya. Çeşit de var. Yeme içme de çok. Yeme içme çok, yeme içme alandayız. De tek tek fiyat çekmedim. Çünkü fiyatların %90'ı Türkiye ile aynı. Hatta kıyafetler biraz daha pahalı ve böyle farklı ekskluzif bir şey yok. Sadece teknoloji. O da hepsi değil ama işte PlayStation gibi özel vergisi olan şeyler biraz daha ucuz Türkiye'de. If I wanna, I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes. 'Cause I'll be single soon, I'll be single soon. Eğer benim gibi biriyseniz sıkıcı gezmek, çünkü sokaklar her yer mağaza ve yani saatlerce geziliyor ve sıkıcı ya bir yerden sonra, bilmiyorum. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well, we both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. Son kez. Şimdi yurt dışından gidince eve her şey böyle anı gibi kalıyor ya, hayal gibi. Açık babacığım, gördüğün gibi açık benim oda. Ama duygusal yapıyordum, orayı bak bozdun. Şöyle özlenir bura. Ev mesela çok tatlı kalır yani, böyle masal gibi kalır herhalde kafamızda. Ne düşünüyorsunuz? Annem evet dedi, babam dinlemedi. Genelde öyle oluyor. Okey, merhaba tekrardan. Artık yarın gidiyoruz.
Yani bu odadaki son konuşmamız. Genel olarak güzeldi. Yani Milano beklediğimden çok daha iyiydi. Çünkü ben şehir seviyorum. Yani şehir dediğim bina seviyorum ve buradaki binaların görselleri, estetiği çok güzeldi. Sokaklar çok geniş, çok yürülesiydi. Hiç tepe dağ yoktu. Yani Ankara'ya göre söyleyeceğim en bariz avantajı o. Gerçekten çıkıp sürekli yürüyüş yapılabilir. Çünkü tepe dağ değil yani. Hani yollar düz. Etraf sürekli gezilecek, görülecek çok tatlı binalardan oluşuyor. Yani gerçekten burada yaşasam sık sık koşuya çıkardım. Çünkü bizim orada yaptığımızda hep aynı manzara, köpek falan filan sokakta çok iyi olmuyor. Başarı konusuna gelecek olursak da biraz anlattım ama fuarda bence bayağı iyi iş çıkardım. Yani gerçekten standa sayısız müşteri çektim. Sayısız mesela biri bakıyor ve onu orada konuşarak ikna edip getirdim. Kaç kişinin numarasını, kartını yani iletişim bilgilerini aldım. Onlar belki daha sonrasında potansiyel satışa dönüşecek. Belki çok iyi bu satışlardan çok ciddi paralar kazanacak ama nedense başarı gibi hissetmiyorum. Çünkü biraz daha çok klasik bir söylem olacak ama başarı sanki bu kısma kadar gelen ki yol gibi hissediyor. Yani işte kendini hazırlamak şu bu hani hiçbir zaman o final kısım tam o dopamini, tam o hazzı vermiyor. Yani aslında başarı çok iyi satış yapmak, çok iyi derslerin olması, işte çok ciddi para kazanmak gibi final şeyler değil. Ama bence tam olarak oraya gelme aşamasındaki yol da değil. Tamamen sürdürülebilirlik. Bence başarı tamamen devamlı olmak. Yani bunları sürekli yapabilmek. Bir kereye mahsus değil. Yani bir şans değil de sürekli bir şeyde başarılı olmak. Farklı alanlarda başarılı olabilmek. Evet, daha fazla uzatmıyorum böyle. Bence başarılı. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning, babe. Nothing in the water.